Merhaba. Bu videoda bugün özgüven konusunu biraz seninle birlikte inceleyelim istiyorum. Özellikle nasıl daha özgüvenli olabiliriz, neler yapmalıyız, nasıl davranmalıyız gibi soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Hayatta çoğumuz ufak tefek sorunlarla karşılaşıyoruz ve kendimizi eksik hissettiğimiz zamanlar mutlaka ki oluyor. Kendi deneyimlerimden esinlenerek işte tam olarak burada söyleyeceğim şey şu cümlenin içinde saklı. Özgüven bir duyguyu beklemek değil, bir karardır. Yani bir gün mutlaka bunu hissedeceğim ve ben de artık özgüvenli olacağım diyerek beklediğiniz zaman o hiçbir zaman gelmeyecek. Özgüven eyleme geçmekle başlar ve bu videonun sonuna kadar geldiğinde senin de hayatında birçok şeyin değişeceğine ben inanıyorum. Hazırsan başlayalım. Daha özgüvenli bir hayat için ilk adım eylem, yani harekete geçmek. Harekete geçmeden özgüvenli olmayı bekleme lütfen. Yani doğuştan böyle bir sihirli değnek var da ona dokundu özgüvenli, buna dokunmadı özgüvensiz gibi bir şey yok. Özgüven zamanla içselleştirilen bir duruştur, bir tavırdır aslına bakarsan. Birçoğumuzun düştüğü bir yanılgı vardır işte biraz bekleyeyim de kendimi hazır hissedersem harekete geçerim de vesaire de vesaire. Bu değil. Eğer bir şeyler için hazır olmayı bekliyorsan hiçbir zaman hazır olmayacaksın. O yüzden daha özgüvenli bir duruş için kendini geliştirmek istiyorsan ilk adımın harekete geçmek, eylem yaratmak olmalı. Çünkü harekete geçtiğinde özgüven de seni takip etmeye ve hatta gelişmeye başlayacaktır. İkincisi, daha özgüvenli bir birey olmak için kendini tiye alabilmen lazım. Yani kendini motive etmen lazım. Kendinle dalga geçebiliyor olman lazım. Gerçekten kendinle dalga geçebiliyor musun? Mesela bu soruyu sor kendine. Özgüvenli olmak, kendinle dalga geçip, kendini tiye alabilip, karşılaştığın zorluklarda daha farklı şekillerde bakabilmeni, onlara yaklaşabilmeni sağlayacak sana. Yaptığın adımlarla üzülmek yerine onların keyifli anlarını çıkarabilmeyi öğrenmen gerekiyor. Yani kısacası kendinle barışman gerekiyor daha özgüvenli bir birey olmak için. Ben de birçok hata yaptım. Ben de saçma sapan kararlar verdim. Ama geriye dönüp baktığımda onlarla sadece dalga geçebiliyorum. Ne kadar çocukmuşum diyebiliyorum. Bazen böyle dost sohbetlerinde anlatırken ben de böyle bir salaklık yaptım diyebiliyorum. Yani kendimle dalga geçebiliyorum. Eğer sen de kendinle dalga geçmeyi becerirsen daha özgüvenli bir birey olmanın sağlam adımlarını atmaya başlarsın. Ve üçüncüsü, özgüvenli insanlar daha az etkilenir. Hayatın getirdiği zorluklarla çok daha az etkilenerek yoluna devam etmeye başlarlar. Çünkü işte sihirli bir cümle var. Ya ben neler atlattım, bunu da atlatırım diyebiliyorlar. Ölüm ve çok ağır hastalıklar haricinde gerçekten onların daha az etkilendiğini, zorluklarla çok daha çabuk adapte olduğunu ve kendilerine şunu söylediğini ya da seninle sohbet ederken şunları söylediklerini duyuyor olabilirsin. Belki sen de yapıyorsun. Ya ben neler atlattım bu ne ki? Oho biz neler gördük bu ne ki? Ya da işte Anadolu'da diyorlar ya bu saçları değirmende boşa ağartmadık. O yüzden de bu tip insanlar hep şu bakış açısında oluyorlar. Tamam ben böyle bir şeyle karşılaştım ama şimdi ne yapabilirim? Yani yeni bir sayfa açmaya her zaman istekliler. Bir diğer adım bunları yaptıktan sonra başkalarının düşünceleriyle kendini kısıtlama. O ne der, bu ne der? Hani hep diyorlar ya çok duymuşsundur bu lafı. El alem ne der hapishanesi. Sana ne abi el alemin ne dediğinden? Sen kendi yolunda ilerlerken onların seni takdir etmesi vesairesi ya da işte yargılaması ya birçok insan görüyorum mesela işte sosyal medyada bir post paylaşacak onu bile paylaşamıyor. İnsanlar acaba ne der? Sana ne? Sen paylaşmak istiyorsan paylaş. Orası senin alanın. Yani kendi alanına bile sınırlarına bile insanların düşüncelerini sokuyor. Fiziksel olarak insanlar girmese bile onların düşüncelerini sokuyor bazı insanlar. Bunu yapmadığın zaman daha özgüvenli bir duruş sergilemeye başlarsın. Ya da işte giyim tarzından dolayı eleştiriliyorlar. Bazen duymuşsundur ya o ceketi nasıl giydin tarzına hayranım, cesaretine hayranım gibi böyle sarkastik, iğneleyici laflarla seninle dalga geçmeye çalışan arkadaşlarım vardır. Bunu sen inceden hissedersin. Burada tam olarak yapman gereken şey bu küçümseyici, alaylayıcı tavrı görmezden gelmek. Çünkü o anda o ceketi giymek isteyen sensin. Onun düşünceleri değil, senin isteklerin burada önemli. Böylelikle karşı tarafın negatif enerjisi de tam olarak onda kalır. Yani senin üstüne geçmez. Ve tabii dış insanların söylediklerinin yanında bir de gerçekten
çok tehlikeli olan bir şey var. İç ses. Kendi kendine yaşadığı monologlar. Eğer bunlar negatif yöndeyse ben rezil oldum, ben yapamam, ben suçluyum, ben kabahatliyim gibi sürekli negatiften yürüyorsa özgüveni geliştirmen biraz zor olacak. Evet, hepimiz dönem dönem böyle şeylerin içine düştük. Ben de düştüm. Sonuçta ben de bu hayatı yaşıyorum ve sürekli pozitif ya da sürekli mutlu, sürekli başarılı değildi hayatım. Ama kendi iç sesimi pozitife çevirmeyi öğrendim. Şöyle düşün, vücudun dik dururken, başın yukarıdayken, göğsün ilerideyken ses tonun bile değişir. Ama o iç ses negatif konuşmaya başladığında omuzların aşağı çöker, başın eğilir, ses tonun zayıflaşır, titrekleşmeye başlar. O yüzden kendine o iç sesini pozitife çevirecek yeni dil kalıpları edin. Böylelikle göreceksin ki duruşun bile değişecek, ses tonundan beden diline kadar birçok farklı yönünü geliştirdiğini fark edeceksin zaman içerisinde. Ve tabii kendin hakkında ne düşünüyorsan hayat seni o şekilde yönlendirir. Eğer gerçekten bir ezik olduğunu düşünüyorsan hayat seni ezmeye devam eder. Ama özgüvenli biri olduğunu düşünüyor ve bunu hak ettiğine inanıyorsan ve kendini de böyle programlıyorsan da hayat ona göre şekillenecektir. Bir ezik gibi davranırsan seni ezecek insanları etrafına çekmeye başlarsın. İşte evrensel çekim yasaları diyorlar ya, belki bir arada duymuşsundur bir yerlerde. Tam olarak bunu ifade ediyor. Burada demen gereken çok kilit bir şey var kendine telkin olarak. Tamam, bazen hata da yapabilirim ama sonuçta halledebilirim. Kendime saygım var ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Başkaları için uğraşmayı bırak. Önce kendin için uğraşmaya başla. Kendine olan saygından dolayı uğraşmaya başla. Çünkü sen değişirsen etrafındakiler mutlu olur. Sen dönüşürsen etrafındakiler mutlu olur. Mutlu olmayan zaten gider. Onları düşünme. Onlar zaten senin eski halinde de mutlu değillerdi. Ve yeni sende, yeniden dizayn ettiğin sende yanında durmak istemiyorsa zaten gidecek. Buna da alış. Ve yeni seni dizayn ettiğinde de etrafına gelecek insanlar da o ayarda insanlar olmaya başlayacak. Kısacası değerli dostum, ben ayağa kalkmaya hazırım dediğinde ya da ayağa kalktığında özgüvenli bir şekilde insanların sana bakış açısı da değişecek. Bir de tabii ertelemeyi bırakman gerekiyor ki ertelemekle alakalı olarak güzel bir videoyu da senin için daha öncesinde hazırlamıştım. Burada kartlara bırakıyorum, mutlaka onu da izle. İşte kış bitsin de spora başlayayım. Yaz bitsin de bilmem ne olayım. Sürekli bir yarına bırakma telaşımız var. Özgüvenini geliştirmek istiyorsan eğer ertelemekten de kendini kurtarman gerekiyor. Minik adımlarla bile olsa sürekli bir eylem içerisinde olup ertelemeden yapman gerekenleri yapman gerekiyor. İşte o videoda sana bunu nasıl yapacağını anlattım. Kısacası eğer özgüveni bir matematikle formül olarak ifade edebilecek olsaydık kendinle saygılı, seviyeli ve doğru bir ilişki artı eylem. Eğer bunları yaparsan daha özgüvenli bir birey haline zaman içinde dönüşeceksin ve ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili sen bile çok şaşıracaksın. Benim hayatımda böyle deneyimlerim çok fazla oldu. Evet, bazen özgüvenimin kırıldığı anlar oldu. Hayatım beni çok zorladığı anlar oldu. İnsanların çok zorladığı anlar oldu. Ama bu noktada biraz önce söylediğim o matematik formülüyle birlikte hayatımı yeniden dizayn etme fırsatını kendime tanıdım. Unutma, bu fırsatı sana kimse tanımayacak. Yeniden dizayn etmek sadece bir karar ve o dizaynın arkasında durmak da cesaret işi. Eğer sen de bu kararı alıp daha cesur bir şekilde özgüvenini yukarı çıkarmak için kendini yeniden dizayn etme noktasında yürümek istiyorsan sadece yapman gereken şey eyleme geçmek. Ve tabii videonun bu noktasına kadar gelip gerçekten etkilendiysen de bir beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda sevdiğin dostlarınla bu bilgilerden faydalanmasını istediklerine bu videoyu paylaş. Bir sonraki videomda görüşene kadar da kendine iyi bak.